Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Filipinler'deki evler hakkında size bilgi vermek istiyorum. Uzun zaman önce bir takipçimiz bir soru sormuştu. Filipinler'de nasıl ev alınabilirle ilgili bir video yapabilir misin diye. Ben de bununla ilgili bir video yapmak istedim. Mümkün mü, mümkün değil mi, şartları nelerdir? Size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ev tiplerinden başlayalım. Filipinler'de genelde 3 ev tipi vardır. Yani tabii ki daha fazla yaymak mümkündür ama ana adlarıyla 3 ev şekli vardır. Townhouse, apartment, condominium. Bu townhouse dediğimiz şeyler kırsala yerleştirilmiş site içerisindeki evlerden oluşuyor. Kırsala dediğimde çok uzaklarda bir yerlerde değil yani. Manila'nın biraz dışarısında Cavite gibi yerlere, Batangas gibi yerlere kurulmuş site içerisindeki güvenlikli ve bazı tesisleri olan, mesela spor salonu gibi, aktivite alanları gibi yerleri olan site içerisindeki evlerdir. Apartment dediğimizde daha çok eskiden yapılmış bildiğimiz apartmanlardır. Çok fazla katı yoktur bunların. Bana lojmanı andırırlar. Kondominyum dediğimizde burada kısaca kondo deniliyor. Türkiye'de rezidans diye çağırdığımız, rezidans diye tabir ettiğimiz lüks dairelerdir. Bu kondominyumlar genelde şehir içinde konuşlandırılmış binalardan oluşur ve yüksek katlıdırlar. Mesela 45 kat gibi düşünün. Bunların içinde hani otomobillerinizi koyabileceğiniz garaj alanları vardır, otoparklar vardır yani. Ondan sonra spor salonları vardır, aktivite ile ilgili şeyler vardır. Ne bileyim, yüzme salonu vardır. Çocuklar için oyun parkı vardır ve genişçe bir yeşillik alanda vardır. Türkiye ve Filipinleri inşaat anlamında değil de hani evin kalitesi anlamında karşılaştıracak olursak, yani farklılıkları nelerdir diyelim. Genelde Filipinler'de evler küçük gözlü oluyor. Gerçekten ufak oluyor. Ve mesela bazen 3-4 kişilik aileler 40 metre, 25 metrekare gibi alanlarda yaşamak zorunda kalabiliyor. Bu genelde Asya'da da böyle oluyor aslında. Hong Kong'da mesela. Mesela 60 metrekare Filipinler için gayet büyük diye geçiyor. Yani Türkiye'de 90 metrekare dediğimiz ortalama bir ev burada gerçekten çok büyük bir ev sayılıyor. Bulmak da çok zor olur. Yani bulursanız da çok yüklü bir para ödemeniz gerekir onlara. Bir diğer konu ise, yani inşaat işinden çok anlamam ama Filipinler'deki evler Türkiye'deki evlere nazaran kalitesi daha düşük evler oluyor. Yani kullanılan malzeme, mesela şurası beton ama şu hemen yanındaki şey duvar aslında bildiğiniz kontraplak, tahta. Bana kalırsa Türkiye'deki evlerin kalitesi bir nebze daha kaliteli, daha yüksek. Öteki bir farklılık ise inşaat şirketleriyle alakalı bir farklılık var. Mesela Türkiye'de illaki siz Türkiye'nin en büyük şirketlerinden ev almak zorunda değilsiniz. Hani ufak olup da iyi işler çıkaran, iyi inşaatlar yapan firmalar vardır. Her şehirde de vardır mesela. Ne bileyim, örnek vereyim. Eskişehir'de oranın ünlü bir firması vardır ve birkaç firması vardır. Siz onlardan birini seçerek evinizi alabilirsiniz. Veya ne bileyim, Muğla'da bir inşaat şirketi vardır, Dalaman'da mesela. Oradan siz bir inşaattan bir evinizi alabilirsiniz ve gayet de kaliteli oluyor. Ama Filipinler'de işler bu şekilde yürümüyor. Filipinler'de ev almak istiyorsanız ya kendiniz yapacaksınız, o ihtimali yana bırakıyorum, ya da iyi bir şirketten, bu ülkenin en ünlü şirketlerinden birinden evinizi almanız gerekir. Yani mesela ufak bir şirketten alırsanız onlar size fazladan, hani evin zaten kalitesi düşük ama daha da kalitesiz olan bir evi daha yüksek bir maliyetle satacaktır veya evi bitirmeme gibi bir ihtimal vardır. Genelde o yüzden Filipinler'de mesela kondominyum alacaklarsa 3-4 tane büyük şirket vardır. Onlardan alırlar ve geri kalanlar riskli olabiliyor. Veya mesela townhouse dediğim kırsala yayılmış müstakil evlerde yine o şekilde.
Yani mesela ben kendim bir şirketten aldım, ProFriends diye. ProFriends'in 4 tane ya da 5 tane inşaat şirketi var aslında. Birisi en lüks şekilde yapılan evler, birisi biraz daha düşük kalite, sonra orta seviyeye hitap eden 4-5, yani seviyeye göre insanların bütçesi el verdiği şekilde ev alabilecek şekilde inşaat şirketleri açılmış ve bir şirket 4-5 tane inşaat şirketi açarak o kişilere evleri satıyor. Hangisine bütçeniz uyarsa artık. Şimdi gelelim mülkiyet edinme kısmına. Bunu daha çok aklıma gelen sorulara cevap vererek ilerlemek istiyorum. Umarım hani sizin aklınızda kalan bir soruya da cevap vermiş olurum. Öncelikle Filipinler'de bir arazi mülkiyeti üstümüze alabiliyor muyuz? Filipinler'de özel bir araziyi veya ticari amaçla kullanılabilecek bir binayı üstümüze alabilmemiz için Filipinler'de yerel bir şirket kurmamız gerekiyor. Ama bu şirketle ilgili şöyle bir detay var. Yine o şirketin %40'ı sadece bizim olabilir. Geriye kalan %60'ı Filipinlilerin üzerinde olması gerekiyor. Yani özel bir arazi veya ticari amaçlı kullanılacak bir binayı üzerinize almanız için bir şirkete sahip olacaksınız. Sadece %40'ı o şirketin sizin olacak. %60'ı yine Filipinlilerden oluşacak. Mülkiyetin tamamını elinde bulundurmak istiyorsanız ne yapacaksınız? O zaman da kondo alacaksınız. Kondoların %100'ünü, yani o mülkiyetin %100'ünü elinde bulundurabiliyorsunuz. Ama onda da şöyle bir kriter var, kural var. Tamam, bir kondo, yani rezidans dairenin, ama o kondo olacak. Onun %100'ünü elinde bulunduruyorsunuz ama düşünün ki bir 100 dairelik kondo düşünün. Bunun yine %60'ı Filipinliler tarafından sahiplenmiş olmalı. Geriye kalan 40 tanesi, maksimum 40 tanesi yine yabancı uyruklular tarafından satın alınabilir. Yani şöyle düşünün, 99 düşünün, 100 dairelik bir kondo var. 99'u satılmış. 59'u Filipinler tarafından alınmış. 40 tanesi foreigner, yabancı uyruklular tarafından alınmış. Son bir tane kalmış. Onu size vermezler. 60. Filipinli olmalı yine. En az %60'ı Filipinler tarafından olmalı. Ama genelde foreigner'ların, yani yabancı uyrukluların en çok tercih ettiği yol budur. Çünkü en azından yani bir boş kondo apartman bulursunuz. Oradan %100'ünü üzerine alabilirsiniz. Onun haricinde kondo almak istemezsiniz. Mesela Manila'nın biraz dışında olsun, bahçeli, siteli, 2 katlı veya tek katlı evlerden olsun derseniz de yine bunları alabilirsiniz. Ama evi alabiliyorsunuz. Yine araziyi alamıyorsunuz. Ve evi aldığınızda da title dediğimiz buranın tapusunda isminiz yer almıyor. Yine Filipinlerin ismi olacak. Yani yine onların sahipliğinde oluyor evler. Ama kontrakta sizin isminiz yer alabiliyor. Yani contracture diyorlar burada. Müteahhitle bir anlaşma yaptınız, evi satın aldınız. Hem eşinizin ya da Filipinli partnerinizin ismi oluyor, hem de sizin isminiz oluyor kontratta. Ama title, yani tapuda sadece Filipinlilerin ismi oluyor. Ve diyelim ki bir eviniz var ve o ev eşinizin üzerine. Ama Allah göstermesin rahmetli oldu, bir şey oldu. Siz de yasal varissiniz. O zaman ne oluyor? O zaman da devlet size belirli bir süre veriyor. O belirli sürede sizin o evi veya mülkiyeti satmanız gerekecek. Sattıktan sonra gelirini alıyorsunuz işte. Ama satamazsanız o mülkiyet Filipinli bir varise kalmak zorunda. Yani burada bir mülkiyeti üzerinize alsanız bile, yani tamamını zaten alamıyorsunuz ama bir evin mülkiyetini üstünüze alsanız bile, mesela %60'ını, yine arazinin mülkiyetini üstünüze alamıyorsunuz. Onların hakları saklı kalıyor. Sizin de hak vereceğiniz gibi Manila'nın uzağında bir ev alırsanız onun fiyatı düşük olacaktır. Ama Manila çevresinde veya Manila'nın içinde ev alacaksanız onun fiyatları yüksek olacaktır. Bir de alacağınız firma yüksek kalitede evler yapan bir şirket ise
tabii ki yine onların da fiyatları yüksek olacaktır. Veya siz 1+1 değil de 2+1 alacak olursanız o da fiyatı etkileyecektir. Ama genelde kondominyum dediğim evler, rezidanslar 4 milyon, 3 milyon, 4 milyon arasında oynuyor. Daha da yükseğe gidebiliyor. Tabii ki daha düşük fiyatlı kondominyumlar bulabilirsiniz. Kırsala biraz gideyim derseniz, müstakil ev alayım derseniz, o site içinde dediğim townhouse'lar yine onlar da 2 milyondan başlıyor. Daha düşüğünü yine bulabilirsiniz ama o firmalara güvenilmeyebilir. Yarı yolda kalabilirsiniz. Birçok örneği var burada. Apartmanlarda yine 1,5 milyon, apartment dediğimizde yine 1,5 milyondan başlıyor. Ama yeri mevkisi güzel olmayabilir ve zaten %100'ün üstüne alamıyorsunuz onu. Yani kısaca toparlayacak olursak sadece kondoların %100'üne sahip olabiliriz. Onda da yine %40'lık kesime girmemiz gerekiyor. Yani 100 kondoluk bir binadan sadece 40 tanesi yabancı uyruklulara ait oluyor. Yani onu gözetiyorlar. Bu da demek oluyor ki o %40'lık kesimin içine girmemiz gerekiyor ki sizin kondonuzun %100'ü sizin olsun. Diğer taraftan da eğer özel bir arazi almak isterseniz veya ticari amaçlı kullanmak istediğiniz bir bina varsa onun için de yerel bir şirket kuracaksınız ve yine o yerel şirketin %60'ı Filipinler tarafında olacak, %40'ı yabancılar tarafında olacak. Onda da ama belli bir limiti var. 1000 metrekarelik size bir arazi verebiliyor. Bu araziye yerinizi, evinizi yapabiliyorsunuz. Ya da ticari amaçlı, tarımsal amaçlı kullanacaksanız da 1 hektara kadar arazi satın alabiliyorsunuz. Eğer ola ki Filipinler'den ev almayı düşünürseniz, kondo alacak olursanız 3 tane iyi şirket vardır. Bunlardan birincisi Ayala Land, ikincisi DMCI, üçüncüsü SMD'si. Yine bunun çapında birkaç tane daha iyi şirket var. Yine siz bakarsınız. Yok ama ben biraz şehir dışına doğru alayım derseniz, Cavite gibi falan. Orada da Profriends'e ait siteler var. Mesela Lancaster ünlü bir güvenlikli bir sitedir. Mikara yine. Bunlara bakabilirsiniz. Onun haricinde Camellia Homes var. Camellia House bilmiyorum nasıl tam ama Camellia diye geçiyor. Onlara bakabilirsiniz. Bunlar iyi şirketlerdir. Umarım bu videom size yararlı olacaktır. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla cevaplayamadığım bir soru varsa lütfen aşağıya yorum kısmına yazın. Ben cevaplayacağım şahsen. Umarım bu video size yardımcı olacaktır. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.